Dünyanın üzerinde öyle bir yer var ki, baktığınızda kendinizi başka bir gezegende sanabilirsiniz. Burası Kapadokya. Binlerce yıl önce volkanik küllerin rüzgarla dansı sonucu oluşan bu taş kuleler sadece doğanın bir mucizesi mi? Yoksa tarihin en büyük saklanma operasyonunun bir parçası mı? Bugün Kapadokya'nın sadece görünen yüzüne değil, taşların fısıldadığı o yasak sırlara ve yerin metrelerce altındaki devasa şehirlerin neden inşa edildiğine bakacağız. Resmi jeoloji, peri bacalarının erozyonla oluştuğunu söyler. Ancak bu taş kulelerin içine girdiğinizde manzara değişir. Binlerce yıl önce henüz metal aletler yokken insanlar bu sert volkanik tüfleri nasıl bir dantel gibi işlediler? Neden gökyüzüne en yakın noktada yaşamak istediler? Bazı araştırmacılara göre bu kuleler sadece barınak değil, gökyüzünü izlemek için kullanılan kadim gözlem evleriydi. Peki yukarıda neyi bekliyorlardı? Ya da kimden kaçıyorlardı? Peri bacalarının altı üstünden çok daha şaşırtıcı. Bölgede keşfedilen 200'den fazla yeraltı şehrinin en büyüğü, Derinkuyu. Yerin tam 85 metre altına kadar inen 18 katlı 20 bin kişinin aylarca yaşayabileceği devasa bir kompleks. Havalandırma bacaları, su kuyuları ve mutfaklar. Bu insanlar neden güneş ışığından vazgeçip karanlığa gömüldüler? Sadece savaşlardan kaçmak için mi? Yoksa gökyüzünden gelen küresel bir felaket onları binlerce yıl boyunca yer altında yaşamaya mı zorladı? Derinkuyu'daki en ilginç detay, tonlarca ağırlıktaki dairesel kapı taşlarıdır. Sadece içeriden açılabilen bu mekanizmalar dışarıdan gelebilecek neyi durdurmak içindi? Bazı teorisyenler bu yeraltı şehirlerinin sadece insanlardan değil, antik çağda yaşandığına inanılan nükleer benzeri saldırılardan veya radyasyondan korunmak için inşa edildiğini savunuyor. Kayaların kalınlığı ve derinlik o günün şartlarında en güvenli sığınaktı. Kapadokya ile Göbekli Tepe arasında binlerce yıllık bir zaman farkı olsa da her iki yerde aynı şey haykırıyor. Bidi saklanmalı. Göbekli Tepe gömülürken Kapadokya yer altına inşa ediliyordu. Her iki medeniyet de sanki bir gün yeniden bulunmak üzere bir miras bırakmıştı. Belki de bu yeraltı şehirleri insanlığın DNA'sını ve kadim bilgilerini koruyan birer Nuh'un gemisiydi. Kapadokya'nın tünelleri hala tamamen keşfedilmiş değil. Her yeni oda bizi insanlığın kökenine bir adım daha yaklaştırıyor. Sizce bu yeraltı şehirleri sadece bir sığınak mıydı, yoksa başka bir medeniyetin mirası mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Kadim sırlarla ile kalın. Gerçeğin izinde kalın.